Merhaba arkadaşlar. Bugün Sri Lanka'nın Nuwara şehrine geldim. Aslında bugün planım kendi şehrinden Ella şehrine trenle gitmekti. Tren biletimi almıştım. Her şey hazırdı. Sabah 8:50 gibi tren istasyonunda olmak için ben biraz erken kalktım. 6:30'da kalktım. Sonra çantamı, valizimi falan hazırlamaya başladım. Her şey bitti. Artık en son sırt çantama en kıymetli şeylerimi yerleştiriyorum. İşte elektronik aletlerim vesaire hepsini koydum. Bir eksik var. Ne o eksik? Gerçekten önemli bir eksik. Cüzdanım yok. Evet, bir anda böyle sırtımdan terler aktı. Hemen bir daha valizi bir kere daha boşalttım. Bir gün önce giydiğim pantolona baktım. Onun ceplerini kontrol ettim. İçinde bir şey yok. Valizi tamamen sil baştan boşalttım. Sırt çantamı sil baştan boşalttım. Bakıyorum yok. Sonra tabii zihnimde bir zaman çizelgesi oluşturmaya çalıştım. Bir dans gösterisine katılmıştım. Muhtemelen hatırlıyorsunuz zaten. Instagram'da paylaştım. Oradan bir fotoğraf. Sonra gittim. Bir şeyler yedim. Keyifli bir restoranda. İndim aşağıya. Hemen tuktukçular falan geliyor. Dedim birazcık şu kendideki son gecem göl kenarında yürüyeyim. Ve biraz ıssızdı açıkçası. Yani hani böyle ilk defa böyle hafif bir tırsma anı oldu. Ve hakikaten de böyle bir travesti gibi bir kişi peşime takıldı. Ve para falan istedi. Dedim yok, para yok. Gittim ondan sonra ama biraz böyle şeydi, agresif gibi filandı. O kısımları geçtik. Neyse dedim, baktım geldiğim insanların olduğu yerlerden birine. Orada da Pick.me diye bir uygulama vardı burada. Yani Uber'in Sri Lanka versiyonu diyebilirim tamamen ve daha ucuzu. Uber'de kullanabiliyorsunuz burada. Hemen böyle bir kafe gibi bir şey vardı. Yani küçük bir büfe daha doğrusu. Onun önüne gelince baktım insanlar falan, güvenli bir yer. Hemen bir tane Pick.me'den tuk çağırdım. Daha doğrusu tuk yoktu o saatte, gelmedi galiba. Oradan hemen bir tane araç çağırdım. O esnada da bir tane ATM gördüm. Para azalmıştı o gün çünkü çok işte alışveriş yaptım bilmem ne, bir de insanlar yardım istiyor. Hani bir kırmamaya çalışıyorum. Bugün hiçbir şey satamadım. Aileme para götüremedim. Hemen geliyor ki çok saygı duyduğum meslek olduğu için rehber arkadaşlar, onlara hep yardımcı olmaya çalışıyorum. En sevdiğim mesleklerden biri. Dolayısıyla bayağı para harcadım. Artık param da kalmamıştı. ATM'den biraz para çekeyim falan. Baktım çok yüksek komisyon oluyor. Tamam dedim, bunu sonra hallederiz. Tekrar cüzdanı içeriye koydum. Pantolonumun cebine. Ki normalde hep çantaya koyarım. Pantolonun cebine koydum. Nasıl olsa artık direkt otele gidiyorum. Oradan çıkarır koyarım falan diye. Geldi aracım. Bindim. Direkt otele gittik. Zaten 5 dakika falan sürüyor. Çok uzun yani. Yalan olmasın diye 9 dakika falan da olabilir. Öyle bir şeydi. Şu an tam hatırlayamıyorum süresini. Geldik, vardık. Hiçbir yere uğramadık. Ve olaylar böyle gelişti. Sonra polis kısmına varmadan önce dedim belki hani bulabilirim. İyice arıyorum odayı. Altını üstünü, yanını sağını solunu deş her yere bakıyorum. Yok. Oteldeki arkadaşlara söyledim, işte görevli çocuklara. Onlar da hani şöyle bir, sonuçta odayı hep onlar temizliyor yani. Nerede ne kayboluyor falan bilirler. Onlar da baktı, yine yok. Sonra taksi şoförünü aradım. Daha doğrusu oradaki çocukları arattım çünkü İngilizce de çok konuşamıyorlar. Kendi dillerine konuştular. İşte adam sözde taksiye baktı. Yok. Yok dedi. Hemen bu Pick.me uygulamasının müşteri temsilcisini aradım. O da işte şoförü aradık, sorduk, yok dedi, bilmem ne dedi. Dedim yani hani bu %95 orada düştü. Bir daha baksın. Yok. Dedim ben polise gideceğim, yani buna haber vereceğim. Gittim polise, işte tutanak tuttular. Bayağı da yardımcı oldular. Çok ilgiliydiler gerçekten. Ondan sonra önce ifademi yazılı olarak aldılar. Yani bir A4 kağıdı gibi bir şey, bir saman kağıdı veriyorlar. Oraya işte olayı anlatıyorsun falan, yazıyorsun. Çok polis bir şeyim olmadığı için ben bilmiyorum nasıl oluyor Türkiye'de falan da. Sanırım orada sen söylüyorsun, katip yazıyor. Burada kendin yazıyorsun. Dediler ki tatbikat yapacağız. Yani gideceğiz, kaybettiğin yere bakacağız. ATM'nin oraya gittik. Oraya baktık. Neresi kamera görüyor. Yan tarafta işte kendi kulüp diye bir yer var. Onun kamera kayıtlarına falan bakıldı. Bir şey tabii, bankanın şeyi uzun sürecek. Çünkü bankalar hemen kayıt vermiyor. Önce savcılıktan karar çıkıyor, mahkeme istiyor, gönderiliyor falan. Bu da biraz Türkiye'de de böyle biraz zaman alan bir şey. Neyse gel gelelim. Zaten görsek ne olacak yani. Ben o an cüzdan yanımda, zaten biliyorum yani. Para çekmeye çalıştım ve cebime koydum. Yani nerede düştüğü de kesin artık.
Taksi şoförü mesela benimle tekrar otele geldiler. Otelde çantamı falan dedi polis, bir de biz bakalım hani siz şu an çok streslisiniz, görememiş olabilirsiniz. Bir de biz kontrol edelim. Tamam dedim, her şeye bakabilirsiniz dedik, sıkıntı yok. Her şeye baktılar. Yok. Ondan sonra tekrar karakola gittik. Karakolda bu sefer taksi şoförü geldi. Onun ifadesi alındı. O tekrar aynı ifadeyi tekrar etti. Zaten hani bunlar yani birbirlerini tanıyan da insanlar. Dedi ki bu zaten kamu görevlisi, öğretmenlik yapıyor vesaire vesaire. Ek iş olarak taksicilik yapıyormuş. Velhasıl kelam gerçekten polis ama çok gayret gösterdi. Hani bunu bir kere daha vurgulayayım, baştan salmadı. Böyle bir tatsız gün oldu aslında. Değişik de bir tecrübe oldu. Yani hani bunu şey yapmıyorum. Başıma ne geldi falan. Yani insanlar her şeyini kaybedebilir. Ben Türkiye'de de bir kere takside düşürdüm cüzdanımı ve buldum sonra. Yani aradım, taksiyi de buldum. Kamera kayıtlarından taksiyi buldum falan böyle. Hafiye gibi çalışıyor. Burada da taksinin içine düştüğünü biliyorum yani, artık orada bir şüphem yok. Ama tabii benden sonra binen müşteri almış olabilir. Kimseyi suçlamıyorum yani, o yüzden burada bu şekilde oldu. Ama Sri Lanka'da birazcık taksilerde bir şey unutulduğu zaman geri dönmüyormuş. Yani onu da teyit ettim, birkaç kişiye sordum, buradaki başka taksi şoförleri, lisanslı taksi şoförleriyle falan da biraz sohbet ettim. Böyle biraz eşyalar kayboldu mu geri dönmüyormuş. Telefon unutulursa sinyalden falan sonra bulunuyormuş vesaire. Böyle bir durum var Sri Lanka'da. Hiçbir sıkıntı yaşamamıştım şu ana kadar. Hani ilk yaşadığım sıkıntı bu oldu. Tabii ki seyahat etmenin bir parçası bunlar da yani. Seyahatiniz her zaman mükemmel, dört dörtlük, neşe dolu. İşte çok tabii hayatının güzel penceresini aktarıyoruz belki Instagram'da. O storylerde sadece mutlu yanları görüyorsunuz ama çok değişik şeylere de tanıklık ediyorum. Yani sokaklarda yatan insanlar, rencide etmemek için hiçbirini çekmiyorum kaydı. Çok ciddi bir fakirlik var. Halkın gerçekten bir yaşam mücadelesi verdiğini görüyorsunuz. Bazen halimize şükretmeyi de bilmeliyiz diyorum. Çünkü gerçekten çok 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 zor durumda olan insanlar var. Aslında bizim ülkemizde de zor durumda olan insanlar var. O yüzden dünyanın her yerinde bu evsizlik olayı, insanların fakirliği, bunlar var. Tabii ki yolda olmak, seyahat etmek size çok şey öğretiyor. Bunun parçalarından biri de bu oldu. Benim için de çok değişik, garip bir gün oldu. Güzeldi diyemem. Çünkü sonuçta param gitti, kartlarım gitti. Yani iyi ki baktım da kartlarımda herhangi bir harcama olmamış, ama çok sabah erken saatte fark ettiğim için de olabilir. Böyle bir garip bir gün yaşadım yani özetle. Sizlerle de paylaşmak istedim. Şu an numara 50'dayım. Bir yatak üzerinde oturuyorum ve sizinle bu sohbeti yapmak istedim. Yani belki çok ilginizi çekmeyebilir ama şöyle bir şeyler önerebilirim. Yani bir kere cüzdan, telefon, pasaport, aslında ben bunları hep kontrol ediyorum. Bunları güvenli bir yerde taşımakta fayda var. Özellikle şöyle öne takılan bir çanta falan alırsanız hem gözünüzün önünde olur hem de kontrol etmeniz kolay olur ki benim böyle bir çantam aslında var ama basiretim bağlandı. Hem sırt çantası hem o çanta hem bu çanta çok olur diye düşündüm. O yüzden onu es geçtim. Bir de ikincisi, ben hep şey yapıyordum ya, ama ne olacak ki, niye gerek var? Seyahat sigortası yaptırmakta fayda var. Bu seyahat sigortası olayını biraz daha aslında detaylı inceleyeceğim. Ne kadar bir kapsamı var, işte bu hırsızlık olaylarında nasıl bir kapsamı var, ama ben bu turizm polisine gittiklerinde de ilk sordukları şey, do you have insurance? Sigortanız var mı? I said no. Dedim ki yok. O yüzden o kısmı biraz es geçmemek lazımmış. Bunu da öğrenmiş oldum. Bu da benim için tecrübe oldu. Yani kartların kendiliğinden sigortası var, çalınma, kayıp falan. Ama bu durum genel olarak para kaybında vesaire nasıl oluyor? Seyahat sigortasını bunu biraz araştıracağım. Şimdi işte dediğim gibi numara 50'ye gelmeye karar verdim. 50'ye gitmedim şu anda. Gidip gitmeyeceğimi de bilmiyorum. Çünkü artık biraz böyle tamamen anı yaşama moduna geçtim. Yani tabii ki insan kafasında plan yapıyor. Yani yarın 50'ye gitme planı var mı? Var. Ama 50'ye gitme planı dün akşam da vardı. O yüzden biraz akışına bırakmakta fayda var. Veya size bir yol sunuyor ve o yolda yeni şeyler görmeniz, yeni tecrübeler edinmeniz gerekiyor belki. Belki yokluğu, yani şükür ki yokluk içinde değilim ama yokluğun ne demek olduğunu, bir cüzdanınız olmadığında, bir kartınız olmadığında ya da paranız olmadığında nasıl hissedeceğinizi daha iyi anlamış oluyorsunuz. Ve bunu gerçekten benim gibi bir anlık değil, sürekli yaşayan insanlar var. Yanımda bir tane kart Allah'tan çantada kalmış. Onunla idare edeceğim işte bir hafta 10 gün daha, sıkıntı yok. Birazcık da param bir miktar daha kalmıştı. Onu da kullanacağım.
Ve bir şekilde seyahati sonlandıracağım ama böyle bir gün, böyle bir olay yaşadım. Sizin de bildiğiniz muhakkak belki de benzerlerini yaşıyorsunuzdur yani. Sonuçta bu çalınmadı da düşürüldü, benim hatam. O çalınabilir de, gaspla da karşılaşabilirsiniz. Dünyanın her yerinde bu arada. Yani biz gelişmiş bir ülkeler dediğimiz ülkelerde de pickpocket olayları falan çok oluyor. Yani kesicilik olayları. Bu böyle benim için tecrübe oldu. Şu an aşırı yorgunum. Hani gözlerim kapanıyor. Mutsuzluktan falan değil. Gerçekten yorgunluktan böyle biraz bezgin Bekir şeklinde dolaşıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yani dinlediyseniz eğer belki sizde kendi anılarınız varsa bu şekilde yaşanmış. Bunları paylaşabilirsiniz yorumlarda. Ya da işte seyahatte bir eşya kaybedildiğinde nasıl bir süreç izlenir, pasaport kaybedildiğinde ne yapılmalı. Bunları aslında pek düşünmeden biraz yola çıkıyoruz. Biraz onlara da odaklanabiliriz. Yorumlara yazabilirsiniz. Ben de tabii daha detaylı araştıracağım. Ve burada da belki zaman zaman böyle içerikler de üretebiliriz. Sizlerle paylaşacağız. O yüzden kanalı takip edin, abone olun. Ücretsiz bir şekilde zaten abone oluyorsunuz. Yorum yaparsanız sevinirim. Beğeni koyarsanız çok daha sevinirim. Ve tabii ki abone olduktan sonra bildirimleri açmanız da daha kalıcı. Yani benden herhangi bir video yüklendiğinde haberiniz olması anlamında bir işe yarıyor. Durumlar böyle. Kendi değişik bir macera oldu. Yani hiç unutmayacağım bu macerayı. Benim çünkü 27. ülkemde, şehir olarak saymıyorum da yani yüzlerce şehir oldu. Unutmayacağım bir şehir oldu kendi adıma. Böyle garip bir şey. Bu arada eşyalara bakarken drone'u gördü. Drone falan dedi böyle polis. Dedim ben aynı zamanda bir YouTuber'ım. Dedim ama burada kendi şehrinde kesinlikle uçurma falan dedi. Ben bir gün önce uçurmuştum bu arada. Öyle mi? Ben zaten Ela'da uçurmayı düşünüyordum falan dedim. Orada da durumu öyle biraz kıvırdık. Ama gerçekten çok gayretlilerdi. Çok hani buradan eğer bir şekilde sesimi duyuyorlarsa Sri Lanka Polis Teşkilatı, sizi seviyorum. Güzel insanlarsınız, gayretli insanlarsınız. Ülkenizin turizmini ayakta tutmaya çalışıyorsunuz. Güzel bir iş yapıyorsunuz. Güzel bir ülkeniz var. İnşallah daha da güzel yerlere gelir. Ekonomik olarak tüm ülkelere refah gelir, aydınlanma gelir. Çünkü bu çok önemli. Yani sadece batıya özgü olmamalı bazı şeyler. Bu ülkelerin de refaha ulaşmaya ivedilikle ihtiyacı var. Tabii çok temel, fundamental sorunlar var. Onlar zaman içinde çözülür. Biz görürüz, görmeyiz bilmiyorum ama artık bu dünyada özellikle işte bu Uzak Doğu Asya ülkeleri, Afrika ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri, bunların hepsi çok sıkıntılarla boğuşuyor ama insanların hepsi özünde çok güzel, çok iyi bana kalırsa. Dolayısıyla bu özdeki iyilik dünyaya hakim olur bir gün. Hepinize çok teşekkür ediyorum tekrar izlediğiniz için. Şimdi abone olma tuşuna basıyorsunuz. Videoyu sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda görüşüyoruz. Çünkü macera devam edecek. Bayağı bir şeyler çekeceğiz. Bayağı bir Sri Lanka'yı daha alt üst etmeye devam edeceğiz yani. Sri Lanka'yı benimle keşfetmeye devam edin. Görüşürüz.